Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden cumartesi, ayın 18'i, Mayıs ayındayız. 2024 yılındayız arkadaşlar. Konumuz bugün Sıla yolu. Yalnız konuya girmeden evvel tabii ki hepinize hayırlı uğurlu hafta sonu olmasını canı gönülden diliyorum. Çalışan arkadaşlara da hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Arkadaşlar, dediğim gibi bugünkü konumuz da Sıla yolu. Türkiye'den bir haber geldi. Türkiye sınırlarından araştırdım. Hatta bu haberi bana iki gün evvelsi bir arkadaş yazmıştı. Almanya'dan yazmıştı. Abi böyle böyle Türkiye'ye giriş yaparken ikinci telefonlarda, cep telefonlarında bir sıkıntı var mı diye. Ben kendisine dönmüştüm. Dedim kardeşim, ben 3 tane telefonla gidiyorum. Çünkü YouTuber olduğum için, videolar çektiğim için birisini kamera olarak kullanıyorum. Birisini canlı yayınlarda telefon için kullanıyorum. Üçüncü telefonum da arkadaşlar şirkete ait. O da bazı e, önemli olaylar için yanımda olması lazım. Bakalım bundan sonra bu konuyu nasıl çözeceğiz? Ve fazla tantana etmeden hemen habere giriyorum. İyi dinleyin, bakın neler değişti. Gurbetçilerin getireceği cep telefonlarına sınır geldi. Bu haber arkadaşlar, AA Haber'den, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanlığı muafiyet fazlası getirilen cep telefonlarının yurda girişinde vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla uygulamada değişiklik yaptı. Gurbetçiler artık 3 yılda bir telefon getirebilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, arkadaşlar devam etmeden haberin sonuna gelince birkaç bilgi vereceğim. Kapatmayın. Türkiye'ye giden arkadaşlarımız var. Onlarla bu sabah erken konuştum. Bu konu üzerinde size daha detaylı haber vereceğim. Bakanlıktan yapılan açıklamada yolcu beraberinde yurda sokulmak istenilen eşyalar kapsamının Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkındaki karar kapsamında düzenlediği belirtilecek. GSM cep telefonunun da liste kapsamında yer aldığı anımsatıldı. Cep telefonunun yabancı misyon mensupları hariç yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılması kaydıyla 3 takvim yılında bir adet getirebileceğine işaret edilen açıklamada bu cep telefonunda yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabildiği vurgulandı. Gümrük vergisi 2 katına çıktı. Açıklamada bunun haricinde yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya posta hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesinin mümkün olmadığının altı çizilerek şöyle devam edildi. Kararın uygulaması esasında yolcuların beraberindeki eşya statüsünde ve muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonunun gümrük vergilerinin 2 kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi, bu durumda bir adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılarak doğabilecek vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla gerekli bir tedbir alındı. Bölge müdürlüklerince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bir adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve e-mail numaralarının bildirilmesi gerektiği hususu talimatlandırılmıştır. Muafiyet fazlası telefonlar 3 ay gümrük ambarlarında bekletilebilecek. Arkadaşlar, burasını çok dikkatli dinleyin. Bakın, muafiyet fazlası telefonlar 3 ay gümrük ambarlarında bekletilebilecek. Düzenlemeye sadece yolcu beraberinde getirilen kişisel eşya statüsünde olan bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında değişiklik olmadığına vurgu yapılan açıklamada, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı bir şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının e-mail kaydı yapılmamak suretiyle kullanımı engellemediği için bu kapsamda telefonun maktu vergileri ödenerek teslimi uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada bununla birlikte yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun yolcu tarafından tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanunu'nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilmesi ve süre içerisinde yolcunun tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim ederek iade edilmesi mümkün bulunmaktadır bilgisi paylaşıldı. Arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır. Biraz kafa karıştıran haber bu. Benim de kafam karıştı. Yalnız Türkiye'ye giden, en son giden arkadaşlarla iletişime geçtim. Durum şöyle. Onlara sormamışlar. Yanınızda kaç tane telefon var diye Edirne Kapıkule sınır kapısında sorulmamış. Biraz evvel dediğim gibi ben giderken arkadaşlar 3 telefonla gidiyorum. Neden 3 telefonla gidiyorum? Hava atmak için değil. Bir tanesini canlı video çekebilmek için. Bir tanesini yorumları okuyan arkadaşla telefonla konuşabilmek için. Üçüncü telefon ise şirket için acil bir durumda bana ulaşabilmeleri için üçüncü telefonu yanıma alıyorum. Peki şimdi diyeceksiniz ne yapacağız? Belki aynı sorun sizde de var. Arkadaşlar cep telefonu şirketin zaten eski bir cep telefonu. Telefonla konuştuğum, WhatsApp üzeri konuştuğum camı kırık. Yani demek istediğim Türkiye'ye ikinci bir telefon yanınızda var ise dikkat edeceğiniz en mühim konu şu. Onu ambalajında götürmeyin. Yani yeni olarak götürmeyin. Yeni olarak götürürseniz muhakkak ve muhakkak sorun yaşarsınız. Vergisini verirsiniz ve biraz evvel gördünüz artık götüremeyeceksiniz. Muhakkak ve muhakkak ambalajından çıkarın. Böyle yani ikinci bir telefon götürmek isteyenler ambalajından çıkarsınlar. Normalde YouTube yapmayan, şirket telefonunu Türkiye'ye götürmeyen arkadaşlar normalde kişi başına bir telefon serbest. Yani ona da bir şey denmiyor. Ve haberi, kanunları, kuralları okudunuz. Arkadaşlar dinlediniz, ben okudum, siz dinlediniz. 3 senede bir telefon götürme hakkınız var. Yalnız yanınızda ikinci, üçüncü telefon olursa dediğim gibi tekrarlıyorum ambalajından muhakkak ve muhakkak çıkarın başınız derde gelmesin. Biraz evvel arkadaşla konuştum. Hatta arabadan bile inmemişler Türkiye'ye giriş yaparken. Yani yüz tanıma sistemine bakmamışlar, kameraya bakmamışlar, arabadan bile inilmemiş ve Türkiye'ye giriş yapılmış. Bunlar en son haberler arkadaşlar. Yolda yine tekrar videomda short videoları gelecek kısa kısa sınırlardan biraz evvel konuştum. Türkiye'den Bulgaristan'a 10 dakikada girdik abi dedi. Çok çabuk geçtik dedi ve kendilerine buradan selamlar gönderiyorum. Nail kardeşime ve ailesine hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız, cezasız olur. Şimdi peki diyeceksiniz sen ne zaman gideceksin? Arkadaşlar 2 hafta sonra ben kendim yollardayım. Bu konu üzerinde sizi tekrar aydınlatacağım. Sınırlarda neler var, neler yok. Bu kanalda muhakkak abone olun. Arkadaşlar muhakkak abone olun. Zile tıklayın. En son haberleri, en yeni haberleri bu kanalda tabii göreceksiniz. Ben kendim gideceğim. Aşağı yukarı bir hafta kalıp geri döneceğim. Giderken neler olacak sınırlarda, bilhassa Türkiye'ye girerken. Telefon sorulacak mı? Bakalım ne sorulacak? Çok haberler geldi, çok aranıyor dedi. Arkadaş dedi bizi hiç aramadılar dedi. Öbür arkadaş dedi bütün arabayı boşalttık dedi. Öbür arkadaş dedi arabayı röntgenden geçirdiler dedi. Bakalım Murat Bozlan'ın başına neler gelecek ben de merak ediyorum. Sizler takipte kalın. Arkadaşlar ben de işimi yapayım. Size tekrar hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın Murat.